Herkese merhabalar. Bugün sizlere Ramazan ve bayramlarımızın vazgeçilmez lezzeti, şifa kaynağı bir Osmanlı şerbeti tarifi hazırladım. Şifa iksiri olarak da adlandırdığım bu güzel tarifimin hemen detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Ben bugün şerbetimi halk arasında hibiskus olarak da bilinen nar çiçeği ile hazırlayacağım. Hibiskus yüksek oranda C vitamini içeren, aynı zamanda da bağışıklığı güçlendiren şifalı bir bitkidir. Şerbetimde şöyle 6-7 tane de karanfil kullanıyorum. Aynı zamanda 2 dilim de limonum var. Bir de şerbetimde 2 tane kabuk tarçın ve 1 su bardağı kadar toz şeker kullanacağım. İlk olarak tenceremin içerisine 2 litre kadar suyumu koyup ocağın üzerine alarak kaynamaya bırakıyorum. Tencere içerisindeki su kaynadıktan sonra sırasıyla diğer malzemeleri ekleyeceğim. Bu arada su kaynamadan önce de hibiskusumu bir süzgeç içerisine alarak güzelce yıkıyorum ve içerisindeki toz ve diğer kalıntılardan bu sayede arındırıyorum. Yalnız bu işlemi su kaynamadan hemen önce yapın ve çok fazla yıkayarak kırmızı rengini de kaybettirmeyin lütfen. Hibiskusları güzelce yıkadım. Bu arada kenardaki suyum da kaynadı. Şimdi kaynayan suyun üzerine yıkamış olduğum hibiskusları aktarıyorum. Kaynayan suyun içerisine attığımızda sizin de gördüğünüz gibi o güzel pembe rengini hemencik veriyor. Şöyle bir karıştırdıktan sonra içerisine şimdi diğer malzemelerimi ekleyeceğim. 2 tane kabuk tarçınımı ve 2 dilim de limonu bu aşamada ekliyorum. Biraz fazla ekşi olsun isterseniz limon oranını dilerseniz arttırabilirsiniz. Burada da 6-7 adet karanfilim var. Onu da içerisine ekledim ve sonrasında karıştırarak kapağını kapatıyorum ve 5 dakika kadar kaynamaya bırakıyorum. Bu şerbete kakule de çok güzel yakışıyor. Elinizde varsa onu da kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi 5 dakika boyunca şerbetim kaynadı. Rengini de güzelce verdi. Bu aşamada içerisine 1 su bardağı olacak şekilde toz şeker ekliyorum. Toz şeker kullanmak istemeyenler bu aşamada dilerse içerisine bal da ekleyebilir. Yalnız bal eklediğinizde lezzeti biraz değişik oluyor. Onu da ayrıca belirtmek isterim. Bu Osmanlı şerbetini yapıp ılık ılık tükettiğinizde içerdiği C vitamininden dolayı grip ve soğuk algınlığı gibi durumlarda da size yüksek oranda fayda sağlayacaktır. Şekeri de ekledikten sonra kapağı kapalı olarak orta ateşte 5 dakika boyunca şerbetimi kaynattım ve artık gördüğünüz gibi rengi de çok güzel olan bir Osmanlı şerbetimiz hazır oldu. Az malzemeli, şifa kaynağı, çok da lezzetli bir Osmanlı şerbeti oluyor. Bu pratik tarifi Ramazan ayında sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kaynayan şerbetimi ocaktan alıp kenarda bu şekilde kapağı kapalı olarak soğumaya bırakıyorum. Osmanlı şerbetimi kenarda böyle 1 saat kadar beklettim. Şimdi bir süzgeç içerisine dökerek güzelce şerbetimi süzüyorum. Bu lezzetli ve pratik Osmanlı şerbetini dilerseniz ılık ılık tüketin, dilerseniz de buzdolabına kaldırarak soğuk olarak içebilirsiniz. Özellikle iftarda kafeinsiz ve gazsız bir içecek olarak tüketebileceğiniz Osmanlı şerbeti tarifini bugün sizlere sunmak istedim. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Tarifimi faydalı bulduysanız eğer beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Faydaları saymakla bitmeyen bu lezzetli şerbet tarifini deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.